Dostlar, her yerdenizden hepinize selamlar, sevgiler. Ben Serkan Yıldız. Size yeni bir yıldan, taptaze bir yıldan sesleniyorum. Bugün 1 Ocak 2025. Bu vesileyle de hepinize sağlıklı, huzurlu, denizle ve müzikle dolu güzel bir yıl diliyorum. 2025 hepimize uğurlu gelsin, umutlu bir yıl diliyorum dostlar. Bu vesileyle de tabii ki teknesi olanlar için harika rotalar olsun. Denizde çok güzel günler geçirin. Teknesi olmayanlar için de 2025'te teknelerine kavuşmaları nasip olsun diyorum. Bu duadan sonra hemen bugünün konusuna geçiyorum. Dostlar, gördüğünüz gibi teknelerimizi bordaladık birbirine. Yelkenlimiz 7 metre yelkenlimiz ve 5,5 metre motor yatımızla beraberiz. Birkaç soruya cevap arayacağız bugün. İlk defa tekne alacaksınız. Yelkenli mi alsam, motor yat mı alsam diye soruyorsunuz, kafanızdan geçiriyorsunuz. Dostlar, birkaç cümleyle biraz anlatmaya çalışacağım. Bu sene biliyorsunuz ki 5,5 metre olan bu teknemizde uzun zaman geçirdik. Sizlere bol da içerik ürettik. 7 metre teknemizde de size içerik üretmeye gayret ediyoruz. İkisinin arasındaki farklar nedir? Neden böyle iki tane tekne tercih ettik? Hem onlardan da bahsederim size. Şimdi 5,5 metre teknemizin üzerindeyiz. Aslında dostlar, biraz baktığımızda biz neden tekne istiyoruz? Neden tekne alacağız? Nerelerde seyir yapacağız? Kaç mil günde seyir yapacağız? Uzak rotalara gidecek miyiz? Gitmeyecek miyiz? Teknemizde konaklamak istiyor muyuz? Balık için mi tekne arıyoruz? Ailemiz kaç kişi? Bunların hepsini alt alta cevapladığınızda demek ki benim şöyle bir tekne almam lazıma aslında yavaş yavaş cevaba doğru sorduğunuz sorularla ulaşabiliyorsunuz. Bu tekneyi alma sebebimiz hem size yeni içerikler üretmekti, motor yatçılar için de içerikler üretebilmekti, hem kısa mesafede, çünkü burada bulunduğumuz bölgede, bulunduğumuz coğrafyada dostlar koylara gittiğimizde 1 mil 2 mil arasında gidiyoruz geliyoruz. Biraz daha hızlı tercih etmemizin sebebi de şuydu: balığa gittiğimizde bir meradan bir meraya ulaştığımızda bazen 6 mil bazen 8 mil uzağa gidebiliyoruz. Böylelikle bizi hem günü değerlendirmek adına bir meradan diğer meraya daha hızlı şekilde ulaştırabiliyordu. Bunlar bizim alt alta yazdığımız şeylerdi. Fakat bakın, bu teknede bir kamera yok. Aynı teknenin kameralı modeli de var. Zaten size incelemesini yapmıştım. Bu arada teknemiz Ruby VIP, Mosyat'ın ürettiği Ruby VIP teknesi. Yelkenlimizle Egeyat'ın ürettiği Egeyat 23 modeli. O 7 metre, bu 5,5 metre dostlar. Bizim zaten halihazırda kameralı bir teknemiz olduğu için biz açık bir tekne tercih ettik. Ve özellikle benim Ruby VIP'nin gerçekten hem bordo yüksekliği hem de tasarımı çok hoşuma gitmişti. Gerçekten denize yakışan bir tekne. Böyle bir teknem olsun çok istiyordum. Ve benim her zaman yıllarca hayal ettiğim teknede bir yelkenliydi. Bu da bizim ilk yelkenli teknemiz. İlk göz ağrımız dostlar. Benim teknelerle haşır neşir olup daha çok vakit geçirdiğim ilk deniz aracı yelkenliydi. İlk aldığım eğitim yelkenliydi. O yüzden yelkenli bambaşka bir kültür, motor yat bambaşka bir tarafta dostlar. İkisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Eğer ki ben biraz daha uzak seyirlere gideceğim ve bu seyrim boyunca daha çevreci, daha doğayla iç içe, onu daha çok hissederek denizde olmak istiyorum. Mazot ya da benzin pahalı. Benim teknem daha az yaksın, benim bir yere acelem yok, çok uzak rotalara gitmek istiyorum diyorsanız yelkenliyi tercih etmelisiniz dostlar. Bu arkadaşlar, bu güzel kızlar oldukça çevreci ve yelkenliyle seyir yaptığınızda, motor stop dediğinizde o huzur paha biçilmez. İlk defa benimle birlikte denize çıkıp yelken yapan dostlarım, arkadaşlarım hep şunu dediler: Serkan, bu ne? İnanamazsınız. O rüzgarın gücüyle hareket ediyorsunuz. Sizi bir yerden bir yere doğanın ta kendisi götürüyor. Rüzgarlar, denizin üzerindesiniz, süzülüyorsunuz. İnanılmaz bir keyif. Ama hemen bu tarafa geldiğinizde, motor yata geçtiğinizde, işte dostlar, burada da günlük seyirlerde marşa basıyorsunuz. Aynen böyle, bakın. Hemen size örnekliyorum. Ya ben uğraşamam o kadar halatla, yelkeni çek, işte tromala at, rüzgara göre yönünü ayarla, rotanı ona göre ayarla. Bunlar benim için gerçekten zor diyorsanız, işte o zaman motor yat sizin için en güzel çözümlerden bir tanesi. Marşa basıyorsunuz ve gitmeye hazırsınız. Bu kadar. Ve bu teknede 60 beygir bir motor var dostlar. Üzerinde bulunduğum tekne çok rahat, hiç zorlanmadan 25 knot süratle gidebiliyor. Bu sürati de geçebiliyor.
27 knotlara kadar bu tekne hız yapabiliyor dostlar. Fakat yelkenlimize geldiğimizde yelkenlimiz ortalama 5 knotla gidiyor dostlar. Yani hesaplayın, 5 kat daha hızlı giden bir tekne bu. Hız da benim için önemli. Benim acelem var. Bir yerden bir yere çabuk gidip gelmeliyim. Ben gün içerisinde gideceğim ama çok fazla koy göreceğim. Gideceğim, geleceğim, hızlı gideceğim, hızlı geleceğim diyorsanız böyle bir tekne sizin için gerçekten uygun. Ama burada hemen bir parantez açtım. O hızlı gideceğim, hızlı geleceğim derken lütfen koylarda insanların olduğu yerde hızlı gidip gelmiyoruz. Ve aynı zamanda teknelerin yanından asla o 25 knot süratlerle geçmiyoruz dostlar. Daha teknelere uzak geçersek diğer tekneleri de rahatsız etmiyoruz. Bu teknelerle en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Ama dediğim gibi burada bir kameramız yok. Bu benzin pahalı dedik. Bir saniye size örnekledik. Boşuna çalıştırmayalım. Bu teknenin aynısının bir kameralısı var dostlar. Aynısının kameralısı. Zaten bakabilirsiniz. Rubicabin. Buradan hemen giriyorsunuz içeriye. Burası sizin sığındığınız, yattığınız bir alana dönüşüyor. Yani bu teknede işte eşinizle, bir tane çocuğunuzla çok rahat yan yana buraya yatarsınız, kıvrılırsınız. Sizi korur. Koylarda birkaç gün geçirebilirsiniz. Bu arada bu teknede bir tuvalet yok. Gördüğüm kadarıyla bir tekne kullanıcısı Rubicabin'de kasetli tuvalet kullanıyordu dostlar. O şekilde tuvalet ihtiyaçlarını da böyle bir teknede çözüyorlar. Şimdi buraya geldiğimizde tabii burada benim tekneyi özellikle kabinsiz seçmemin sebeplerinden bir tanesi, ben koylarda vakit geçirdiğimde buraya kalabalık ailemle gelebiliyorum. Burada oturabiliyorum. Burada zaten kaptan koltuğum var. Genişçe bir alana sahibim. Ben günübirlik seyirlerde rahat edeceğim kocaman bir alan istedim kendime. O yüzden açık bir tekne tercih ettim. Şimdi yine gelin başka bir konuya değinelim. Eğitim. Denizdeki tecrübemiz ne kadar? Usta denizcilerimiz der ki ilk defa denizle tanışacak insanlar için hiç kürek çektin mi? Küçük bir teknede bulundun mu derler. İlk bir kürek çek bakalım derler hatta. Çünkü denizde karada olduğundan farklı birçok etken var dostlar. Denizin üzerindeyiz. Dümeni bir tarafa çeviririz. Başı hareket ederken teknenin her zaman doğal olarak kıçı da hareket eder. Bu değişkenlere biraz alışmak gerekiyor. Kürekle mesela çektiğinizde, sağ elinizdeki küreği çektiğinizde ne tarafa hareket ediyorsunuz? Biraz denizin üzerinde vakit geçirip tekne nasıl hareket ediyor, denizin üzerinde nasıl süzülüyor, rüzgarların etkisi, akıntıların etkisi dediğim gibi nedir, tekneyi nasıl yönlendiriyor, bunlara biraz alışmak gerekiyor. İşte burada yelkenli ve motor yat birbirinden ayrılıyor. Bence çok güzel başlangıç teknelerinden bir tanesi. 4 metre, 5 metre tekneler, bir tane kıştan takma motoru olabilir. Harika başlangıç tekneleri. Bunlar sizi denizle tanıştırabilecek çok güzel tekneler dostlar. Ben hep öneriyorum, küçük bir tekneyle başlayabilirsiniz. Bu teknenin avantajlarından bir tanesi de at çek yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir limana bağlı olmak zorunda değilsiniz. Bir otoparkınız, bir eviniz, bir bahçeniz koyabilecek yeriniz varsa römorkla bu tekneyi alıp evinizin önüne götürebiliyorsunuz ve tekrardan denize bırakıp günlük seyirlerinizi yapabiliyorsunuz. Balığa gidip gelebiliyorsunuz. İşte orada yelkenli ayrılıyor. Tabii ben bunlardan bahsederken yani eğitimsiz denize çıkacağız asla demiyorum. Zaten bizim programı takip edenler bilirler. Her programın içerisinde biraz bir şeylere değinmeye, kendi bilgimce değinmeye gayret ediyorum. Eğitim çok önemli. Bir motor yat dahi alsanız fırsatınız varsa muhakkak yanaşma, ayrılma, demirleme gibi konularda eğitim almanızda fayda var. Yelkenli biraz daha başka boyut. Bunun dışında bu tekniği sevk ve idare edebilmem için yelken yaptığımda bakın burada bir sürü halat var. Bu halatlarla bu tekniği kontrol etmek zorundayım. Bu halatı çekersem işte benim ön yelkenim, Genoa'm nasıl hareket eder? Tekniği nasıl sancağa ya da iskeleye döndürebilirim gibi birçok detaya sahip. Yelkenli tekne kullanıcıları kesin yelken eğitimi almaları gerekiyor. Çok önemli. Ailenizle birlikte seyir yapıyorsunuz dostlar. Hem motoryat hem yelkenli fark etmez. Eğitim en önemli şeylerden bir tanesi. Sadece burada biraz daha fazla değişken var. Bu teknenin üzerindeki halatları nasıl kullanacaksınız? Yelkenleri nasıl idare edeceksiniz? Motor stop dediğinizde bir yelkenliniz var. Yine farklardan bir tanesi benim yelken hocam Altan Hoca'ya buradan selam olsun. İlk yelken hocam Altan Hoca'ydı. Yıl 2009'du sanıyorum. 2009-2010 yıllarında ilk dersimi
Kendisinden almıştım. Bu arada da artık 15 yıla doğru gidiyormuşum. İlk yelken eğitimimden onu fark ettim. O derdi ki benim motorum stop ederse yelkenim var. Beni bir yerden bir yere götürür. Yelkeniniz varsa motorunuzda başınıza bir şey geldi, sizi yelken istediğiniz yere götürebilir dostlar. Hava şartlarına göre işte o eğitimi aldığınızda hava sertse yelkeninizi çok az açıp yine bir yerden bir yere bir şekilde ulaşabilirsiniz. Rüzgar yok diyeceksiniz. Ne yapacağız o zaman? Rüzgar yoksa zaten hafif bir rüzgarı bekleyeceksiniz. Yavaş yavaş gidersiniz ama gidersiniz, ulaşırsınız. Fakat motor yata geldiğinizde motorunuz stop etti, motor arıza verdi. Yapacak bir şey yok dostlar. Güvenli bir şekilde, güvenli bir yerde demir atabiliyorsanız demir atacaksınız. Motorunuz hiç çalışmıyorsa, uğraşıyorsunuz, çalışmayacaksa yardım isteyeceksiniz. Yardımın gelmesini bekleyeceksiniz. Sizi yedekleyecekler. Daha korunaklı bir yere sizi alacaklar dostlar. İşte ikisinin arasındaki farklardan bir tanesi bu. Gelelim en önemli farklardan bir tanesine. Bu teknede draftı, yani suyun altında kalan, su çekimi dedikleri suyun altında kalan kısmı 40 santim. Bu teknenin 1 metre dostlar. Biliyorsunuz ki yelkenlerde bir salma var. Salma ne işe yarar? Açıp uzun uzun okuyabilirsiniz zaten. Yelkenli merakınız var ise. Dünya kadar da bununla ilgili video var. Bunun altında bir salma var. Yaklaşık 300-350 kilo. Salma olmadan tekne, yelkenli tekne zaten seyir yapamaz. Şimdi ben yelkenlimi aldım ama sığ sulara da gideceğim dediğinizde dıdıt, bunu yapamazsınız dostlar. Sizin bu tekneyle 1 metre salmanız var. Sizin bu tekneyle girebileceğiniz güvenli derinlik 1.40 civarında. 1.50 civarı yerlerde daha rahat edersiniz. O da çok dalganın olmadığı zamanlarda. Fakat ben sığ sulara gireceğim. Oldukça sığ yerlerde ailemle girmek istiyorum. Ben girdiğimde hemen 50 santim 60 santim su olsun diyorsanız işte o zaman da motor yatı tercih etmeniz gerekiyor. İşte bizim zaten en büyük tercih etme sebeplerimizden bir tanesi de ki inceleme videosunu zaten bakarsanız draft'ıydı. Daha sığ sulara girebiliyor dostlar bu tekne. Bakın burada farklardan bir tanesi de küçük bir yelken tercih ediyorsanız küçük yelkenlerde ufak bir havuzluğumuz var. Ben havuzluğumuzun genişliğinden çok memnunum bu arada. 7 metre bir teknede oldukça geniş havuzluğumuz var. Fakat yine de özellikle 2014 öncesi, 2012 öncesi teknelere baktığınızda daha dar havuzluklara sahiptir. Fakat bu son yıllarda 2014'ten sonra özellikle yelkenlerin havuzlukları büyümeye başladı. Küçük sınıf 30 fit yelkenlerde bile inanılmaz geniş havuzluklar oluşmaya başladı. Eskiden motor yata tercih sebebi yelkenlerin kullanım alanının daha dar olmasıydı. Yani havuzluklar daha dardı, başı kıçı bir teknelerdi. Şimdi biliyorsunuz ki teknelerin kıçları büyümeye başladı, havuzluklar büyümeye başladı. Daha konforlu bir havuzluk alanı artık yeni teknelerde var. Küçük bir tekne tercih ettiğinizde de model model ayrılıyor. Onlar da hiç fena değil dostlar ki ben teknemizden çok memnunum. Üzerinde bulunduğum tekne 2000 model bir tekne dostlar ve motor yatımız 2024. Aralarında tam 24 yaş var. O yüzden oldukça kıdemli teknemiz. Küçük bir tekne tercih ettiğinizde bunda bir yeke kolu var. Tekneyi bu yeke koluyla ve hemen altındaki dümen palasıyla sevk ve idare ediyorsunuz. Hemen motor yatta da bir simit dümen var. Gördüğünüz. Bazen karıştırılıp denizde teknemizin direksiyonu denilebiliyor. Direksiyon karada, arabada dostlar. Teknelerde direksiyon olmaz, dümen olur. Bu teknede de bildiğiniz araba direksiyonu gibi aynı öyle bir dümen var. İkisinin kullanımı çok farklı. Bu dümeni siz sağa doğru döndürdüğünüzde tekneniz sancağa giderken bu yeke kolunu sağa doğru çektiğinizde tekneniz sancağa değil iskeleye gider. Arada çok ciddi bir fark var. İkisine de alıştığınızda her şey çok kolay. Yani dostlar keyfinize göre. Siz tabii ki programları izliyorsunuz. Bizim programları izliyorsunuz. Birçok YouTube kanalında denizcilik programı var, onu izliyorsunuz. Dergileri okuyorsunuz, kurcalıyorsunuz. Marinalara gidiyorsunuz, limanlara gidiyorsunuz, teknelere bakıyorsunuz. Karar veremiyorsunuz. Karar verdiğinizde emin olun en doğru karar bütün maddeleri sıraladığınızda sizin verdiğiniz karar olacak. Şuna biraz kulak asmamak lazım. Ne yapacaksın motor yatı? Bırak yelkenli al. Ya da yelkenliği ne yapacaksın? Bırak motor yat al. Bunu sadece siz deneyimleyerek anlayabilirsiniz dostlar. Keyif sizin, hayat sizin, dünya sizin. Yelkenli yapmak istiyorsanız yelken yapın. Tabii biz içerik ürettiğimiz için dostlar bir motor yat, bir yelkenlimiz var. Size ikisiyle de içerik üretiyorsunuz. Böyle imkanlara sahipken moduma göre,
Yelken yapmak istiyorsam yelken tekneyle çıkıyorum. Yok motor yatla gideceğim. O gün motor yatla gitmek istiyorum. Hızlıdan bir koya gideceğim. Biraz yüzüp gelelim diyorsak da motor yatla gidiyoruz. Yani keyfimiz nasıl isterse. Bu teknedeki işte farklardan bir tanesi ne yapıyoruz? Burada sığınabildiğim, bakın tam aşağıya geldiğimde sığınabildiğim bir kameram var. Buraya giriyorum. Hele böyle soğuk havalarda hop sıcacık ortamda oturuyorum, yemeğimi yiyorum, kahvaltımı yapıyorum, yatıyorum, bazen çalışıyorum. Beni takip edenler bilirler. Stüdyo bile yapıyorum burayı. Böyle imkanlara sahip dostlar bu teknemiz. İkisinde de güneş paneli var. Bunların hepsi tercihe bağlı. Çok aldırmayın. Güneş paneli tercih edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Sizin ihtiyaçlarınıza göre şekilleniyor bunların hepsi. İçerisinde inverter var. Tercih edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Bu teknede sabit bir tuvalet varken bu teknede bir tuvalet yok. Bunlar sizin için tercih sebepleri olabilir. Bakın üzerimde bir mont var. Bu tekneyle seyir yaptınız, güneş battı. Hele bir de hızlı gitmek istiyorsunuz. İşte o zaman dostlar önünüzde bir şey arıyorsunuz, üşürsünüz. Net söyleyeyim, üşürsünüz. Gardınızı alın. Tercihlerinizi ona göre yapın. Ben kış şartlarında çok seyir yapacağım, denizde çok vakit geçireceğim diyorsanız kameralı bir tekneye, önünüzde rüzgarı kesecek bir tekneye ya da böyle bir tekneye rüzgarı karşıdan ve serpintiyi kesecek önlemler almanız gerekiyor. Hasta olmamanız için. Burada da aslında bir serpinti körüğümüz yok. Bu tekneye de çok ihtiyaç duyuyorum. Bir serpinti körüğü olsa seyir yaparken biraz daha az üşüyeceğiz. Bunların hepsi işte alt alta sıraladığınızda sizin için tercih sebeplerinden birkaçı. Ve tabii ki dostlar deneyim çok önemli bir şey. Eğer ki fırsatınız varsa muhakkak bir motor yat, boyu ne olursa olsun, küçük, büyük motor yat fark etmez. Hepsini kiralayabiliyorsunuz. Öyle imkanlarınız var Türkiye'de çok şükür. Gidin bir gün bir tekne kiralayın. Bakın arkadaşlarınızın varsa muhakkak bir seyir yapın onlarla birlikte. Bu size oldukça iyi bir fikir verecektir. Çünkü işte yelkenli hayal edip birçok insan var ki yelkenliyle seyir yaptığında yok ya bu dünya bana göre değil. Denizde olmayı çok istiyorum ama galiba bana motor yat lazım diyenler var. Ya da motor yatla seyir yapıp yok ben motor yat değil yelken istiyorum daha doğayla iç içe olacağım diyenler var. O yüzden sizin yapacağınız en güzel şeylerden bir tanesi de bütün maddeleri yazdınız. Gidin dostlar arkadaşlarınızın teknesinde vakit geçirin, tekne kiralayın, vakit geçirin. Size harika bir fikir verecektir dediğim gibi. Şimdi 5,5 metre bir tekne, 7 metre bir yelkenli. Bu teknede de 2 kişi çocuğunuzla birlikte çok rahat kabinli modelinde yatıp kalabilirsiniz. Bu teknede de kalabilirsiniz. Başta dediğim gibi bizim zaten kabinli bir teknemiz olduğu için tercih etmedik. Biz bu teknede eşimle, kızımla çok rahat bir hafta tatil yapabiliriz. Daha fazlasını yapabiliriz. Çünkü sabit bir tuvaletimiz var. İçeride oldukça geniş. 4 kişinin yayıla yayıla yatabileceği bir alan var. Şaşırabilirsiniz ama evet gerçekten öyle. Bu teknenin de incelemesine bakabilirsiniz dostlar. Onu da bıraktım. Her ikisinin de detaylı incelemesi var bu arada. Gelin isterseniz içeriye birlikte bir göz atalım. Ve dostlar işte teknemizin içi. Bu kadar bir yaşam alanımız var. Biz burada 2 kişi gerçekten yayıl yayıl yatabiliyoruz. Aynı şekilde burada bir kişi, burada bir kişi, bu teknede 4 kişi çok rahat bir şekilde içeride konaklama yapabilir. İşte kameranın size verdiği özgürlükte dışarıda bir rüzgar var. İçeriye geldim. İçerisi şu anda 1 Ocak'tayız. Bugün güneşli bir hava vardı. Ve sıcacık dostlar. Biraz hareket ettiğinizde az önce ceketimi çıkarmak istedim. O kadar güzel içeride bir korunaklı alan var. Yaşam alanı işte bu kadar dostlar. Üzeriniz kapalı. İçeride bu kadar bir alanımız var. Burada yemek yiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Ben bilgisayarla burada çalışıyorum. Bakın cura yani küçük bağlamam, curam orada. Onunla birlikte burada çalıp söyleyebiliyorum, bir şeyler kaydedebiliyorum. Dostlarımı burada ağırlayabiliyorum. Oldukça yeterli bir mesafem var. Tabii bu ne istediğine bağlı. Yani bu teknenin üzerinde iş yapacaksınız. İş yapmak istediğinizde şöyle bir durumunuz var.
eğilerek iş yapmanız lazım ya da oturarak iş yapmanız lazım. Yok bu bana göre değil. İşte o madde sıralayacağız diyoruz ya. İşte o madde sıralarken mesela şu an ya Serkan'ı gördün mü ayağa kalktı ama kalkamadı yani diyen bir eşiniz varsa ya da herhangi biriniz böyle bir cümle kuruyorsa bu tekneler sizin için doğru tekneler değil dostlar. Biraz daha büyük, içerisinde ayakta durabildiğiniz tekneleri tercih etmeniz gerekiyor. İster motoret olsun, ister yelkenli tekne olsun. Bu gibi şeyler tekneyle zaman geçireceksiniz ve keyifli zaman geçirmek için satın aldığınız bir teknede sizin için çok önemli detaylardan bir tanesi. Gelin şimdi güverteye çıkalım. Ve dostlar geldik bir programın sonuna daha. İşte benim için en büyük mutluluklardan bir tanesi bir ayağım. Çok güvenli bir hareket yapmıyorum farkındayım. Sadece şu an içerik çektiğimiz için ve hava sakin olduğu için bir ayağım motor yatta, bir ayağım yelkenli teknemizde. İkisiyle birlikte denizin üzerinde vakit geçiriyor olmak ve onlarla tanışmak, onlarla birlikte zaman geçirmek ailemle benim için gerçekten çok büyük keyif. Bu keyfi isteyen herkese Allah nasip etsin. İster yelkenli olsun, ister motor yat olsun, boyu, posu ne olursa olsun dilediğiniz olsun dostlar. İsteyene ikisi de olsun. Her şey gönlünüzce olsun, kalbinizin istediği gibi olsun ve bu isteklerin hepsi 2025 yılında olsun dostlar. Bu sene olsun. 1 Ocak 2025'ten her yerdenizden hepinize selam olsun. Pancar sesiyle birlikte sizlere veda ediyorum. Her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim.